Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat nefis bir mayalı börek tarifiyle geldim. Tarifimize hemen hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Bunun için birer su bardağı kadar ılık suyu ve ılık sütü uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 2 silme yemek kaşığı kadar toz şeker, 1 dolu yemek kaşığı kadar instant maya veya yarım paket yaş maya ilavesi yapıp mayamız aktive olana kadar şöyle karıştıralım. Birkaç dakika kadar karıştırdıktan sonra üzerine azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edelim. Un ile birlikte de 2 dolu çay kaşığı kadar veya 1 silme yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yapalım. Başta tuz eklemedim ki mayamızın aktifleşmesini geciktirmesin. Hem un ile birlikte eklendiğinde hamurunuz çok daha lezzetli olacaktır. Yumuşacık ve ele yapışan bir hamur elde ettim. Toplamda 5 su bardağı kadar un kullanmıştım. Daha sonrasında hamurumuzla çalışması kolay olsun diye üzerine de azıcık zeytinyağı veya sıvı yağ gezdirip hamurun her tarafına sürelim. Şöyle hamurumuzu biraz toparladıktan sonra tekrardan kasenin içerisine alalım ve mayalanması için üzerini bir bezle veya bir poşet veya streçle de kapatabilirsiniz. Kapattıktan sonra en az 45, en fazla ise 1-2 saat kadar dinlendirelim. Ortalama mayalanma süresi 1 saattir. Ortam ısısına göre süre değişebilmektedir. Ortalama 1 saatin sonunda benim artık hamurumun mayası gelmiş. Şimdi hamurun mayasını yani havasını elimle şöyle bir indiriyorum. Bu aşamadan sonra hamurla çok fazla uğraşıp yoğurmayın. Sadece benim gibi şöyle birazcık toparlamanız yeterli olacaktır. Hamurumuzu toparladıktan sonra tezgaha azıcık un serpiştirip hamuru tezgaha alalım ve bir hamur kartıyla veya elimizle 8 eşit parçaya bölelim. Elde ettiğimiz hamur parçalarını ise elimizle beze haline getirelim. Bu aşamada hamur elinize çok fazla yapışırsa elinizi çok az miktarda yağ ile yağlayabilirsiniz. Yumuşacık, göz göz ve çok güzel bir hamur oldu. Toplamda 8 adet beze elde ettim. Şimdi bezelerimizin üzerini kapatalım ki biz diğerleriyle çalışıncaya kadar üzerleri kurumasın. Üzerlerini kapatıp bir kenara alalım ve ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak hamurumuzu açmaya başlayalım. Açarken yapışmaması için bolca un kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı sadece merdane yardımıyla da açmaya devam edebilirsiniz. Ben oklava kullandım. Dediğim gibi fark etmez. Eğer oklava kullanamıyorsanız sadece merdane ile de büyütebilirsiniz. Hamurumuzu birazcık büyüttükten sonra üzerine sıvı yağ ve tereyağı karışımını gezdirelim. Toplamda 100 gram kadar tereyağı ve 1 çay bardağı kadar da sıvı yağ karıştırdım. Yağımız kesinlikle sıcak olmamalı. Buna dikkat edin. Daha sonra açtığım ikinci hamuru üzerine yerleştirip tekrardan üzerini yağlıyorum ve bu şekilde toplamda 4 kat hamuru üst üste yerleştireceğim. Açma ve yağlama aşamalarını tek tek gösterip sizleri sıkmak istemedim. Hamurları üst üste yerleştirdiğinizde her defasında aynı boyutlarda olmayabilir. Bu gayet normal. Elinizde kenarlarını çekiştirerek düzleştirebilirsiniz. Mayalı bir hamur olduğu için kolaylıkla şekil alacaktır. Toplamda 4 kat hamuru üst üste yerleştirdim ve aralarını da yağladım. Kenarlarını da düzleştirip bu şekilde bir hamur oluşturdum. Diğer 4 bezeyi de bir şekilde toparladım. Yani aynı şekilde hazırladım. Birisi böreğimizin alt katı, diğerisi ise üst katı olacak. Onu da tek tek detaylıca göstermek istemedim. Bu şekilde gösterdim ki daha kolay bir şekilde anlatabileyim sizlere. Her iki hamurumuz hazır olduktan sonra hamurlardan bir tanesini bu şekilde tezgaha alalım ve elimizle büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Her tarafını eşit bir şekilde büyütmeye dikkat ederseniz hamurunuz yırtılmaz.
Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden izliyorsanız eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Hamurumuzu yeteri kadar büyüttükten sonra tekrardan üzerini yağlayıp fırçayla yağ her tarafına sürelim. Eğer tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Hamurumuzun üzerini yağladıktan sonra bu şekilde katlayalım. Toplamda 4 parmak kalınlığında katlarsanız çok daha güzel olur. Hamurumuzu bu şekilde katlayıp kenarlarını da düzleştirdikten sonra rulo haline getirelim. Bu arada şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hamuru hazırlayıp bir ucunu da alt kısma getirdikten sonra uygun bir tabağın veya kasenin, neyin isterseniz onun içerisine yerleştirelim. Her iki hamuru da aynı şekilde hazırladım. Yine de söylediğim gibi videomuz çok fazla uzun olmasın diye detaylıca göstermek istemedim. Daha sonrasında ise üzerlerini streçle kapatıp bir bezle de örttüm. Bu şekilde ortalama yarım saat kadar dinlendireceğim ve geçiyorum iç harcımızı hazırlamaya. Doğrayıp hazırladığım 2 bağ kadar ıspanağın üzerine birazcık tuz serpiştirip elimle güzelce ovuşturuyorum. İsterseniz pişmiş ıspanakla da yapabilirsiniz. Ovuşturduktan sonra yarım bağ kadar da ince kıyılmış yeşil soğanı ekledim. Dilerseniz yeşil soğan değil, sade kuru soğan da kullanabilirsiniz. Bu aşamada bekletmek gibi bir sürem olmadığı için elimle sıkıp bu şekilde suyunu çıkarttım ki daha sonrasında böreğimizin içerisi sulanmasın. Dilerseniz bekleterek kendiliğinden suyun akmasını da sağlayabilirsiniz. Ispanaklarımız hazır olduktan sonra üzerine peynir ilavesi yapalım. Dilediğiniz miktarda, dilediğiniz çeşit peyniri kullanabilirsiniz. Ben her zaman ıspanaklı böreklerde genellikle izleyenler bilirlerdir. İç harcını pişirmeden hazırlarım. O şekilde çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde bir iç harcını hazırladım. Hazır oldu ve hamurlarımızın da artık tekrardan mayası gelmiş. Şimdi hemen üzerini açıp tezgaha alıyorum. Önce elimle biraz genişlettim. Daha sonrasında ise oklavayla açtım. Eğer böreğinizin daha ince çıtır olmasını isterseniz daha büyük bir tepsi kullanabilirsiniz. Benim tepsi boyutum 42 santim. Tepsiye aldıktan sonra elimizle her tarafını düzleştirip daha sonra da hazırladığımız iç harcın üzerine yerleştirelim. İsterseniz ıspanaklı değil, farklı şekillerde de iç harçları kullanabilirsiniz. Ve diğer hamuru da açıp üzerine yerleştiriyorum. Aynı şekilde açıp hazırladım. İç harcı içerisinden taşmasın diye üst katını birazcık büyük açıp hamuru üstten alta doğru katladım. Videoda gördüğünüz şekilde. Ve elimle genişleterek tepsinin ölçüsünü almasını sağlıyorum. Hazır olduktan sonra 1 adet yumurta sarısının üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar süt ekleyip fırçayla her tarafına sürüyorum. Eğer yumuşak değil, birazcık çıtır olmasını isterseniz sadece yağ sürebilirsiniz veya sadece yumurta sarısı sürebilirsiniz. Çatalla da bu şekilde çizikleri attıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Ortalama pişme süresi 30-40 dakikadır. Fırından çıkartıp en az 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra böreğimiz artık servise hazırdır. Dilediğiniz gibi dilimleyip servis edebilirsiniz. Tarifimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki
videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.